İstanbul fethinde önemli rol oynayan lağımcılar nasıl Konstantinopolis'in surlarını yer altından patlattıklarını ve zaferi getirdiklerini anlatacağım. Tarih kitapları genellikle tozlu meydanlarda patlayan topları, şaha kalkan atları ve birbirine giren devasa orduları anlatır. Ancak Osmanlı tarihinin en kanlı, en karanlık ve en sinir bozucu savaşları güneş ışığının hiç ulaşmadığı nemli ve dar tünellerin içinde sessizce yürütülmüştür. Yerin altındaki ölümcül savaş dediğimiz bu dünya, Osmanlı ordusunun gizli ve bir o kadar da tehlikeli birliği olan lağımcıların dünyasıdır. Bir kale kuşatıldığında surlar ne kadar yüksek, hendekler ne kadar derin olursa olsun, bir lağımcı için zafer sadece birkaç metre daha kazmak ve doğru noktaya barutu yerleştirmek kadar yakındır. Onlar, askerliğin sadece kaba kuvvet olmadığını, bir mühendislik, sabır ve sarsılmaz bir soğukkanlılık sanatı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış bir sınıftır. Bugün tarihin en klostrofobik savaş meydanlarına, yani yerin metrelerce altına iniyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun gizli silahı olan lağımcıların bir şehri düşürmek için kendi mezarlarını nasıl kazdıklarını ve toprağın altında düşmanla burun buruna geldikleri o dehşet verici anları tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Osmanlı askeri teşkilatında lağımcı ocağı, Kapıkulu ocakları içinde teknik bir sınıf olarak yer alırdı. Bu birlik sadece kazma kürek sallayan işçilerden değil, geometri bilen, mimari yapıdan anlayan ve barutun gücünü milimetrik hesaplarla kontrol edebilen askeri mühendislerden oluşuyordu. Genellikle maden işçiliğinin yaygın olduğu Sırbistan, Bosna ve Anadolu'nun Sarp dağlarından seçilen bu adamlar, karanlığın içinde yön bulma ve toprağın sesini dinleme konusunda adeta birer ustaydı. Lağımcılar, Yeniçeri Ocağı gibi sıkı bir disiplinle eğitilir, hem savaşçı hem de teknisyen olarak yetiştirilirlerdi. Maaşları diğer piyadelere göre oldukça yüksekti. Çünkü yaptıkları iş her an bir göçük altında kalma veya düşman tarafından fark edilip tünele basılan barutla havaya uçma riski taşıyordu. Bu yüksek risk onları ordunun en saygın ve en korkulan birimlerinden biri haline getirmişti. Kendi aralarında bölüklere ayrılan bu sınıfın en başında lağımcıbaşı bulunurdu ve kuşatma stratejileri belirlenirken sadrazamın ve padişahın en yakınındaki isimlerden biri o olurdu. Zira en güçlü topların bile delemediği surları bir lağımcı ekibi tek bir patlama ile yerle bir edebilirdi. Bir kale kuşatması başladığında lağımcılar için zaman durur ve sessiz bir mesai başlardı. Hedef kalenin surlarına ulaşmak için önce sıçan yolu denilen derin hendekler ve gizli tüneller kazılırdı. Bu tünellerin yönü kalenin en zayıf noktasını hedef alacak şekilde pusula ve özel ölçüm aletleriyle hesaplanırdı. Yer üstünde kıyamet koparken, yüzlerce asker birbirini kırarken, lağımcılar yerin 10-15 metre altında sadece mum ışığında ve sınırlı oksijenle ilerlerdi. Tünelin tavanının çökmemesi için iksa denilen ahşap destekler yerleştirilir, tünelin yönü sürekli kontrol edilirdi. En kritik aşama ise lağım hücresi denilen barut odasının hazırlanmasıydı. Surların tam altına ulaşıldığında devasa barut fıçıları bu odaya yerleştirilir, fitiller döşenir ve geri sayım başlardı. Patlama anında binlerce tonluk taş bloklar havaya uçarken oluşan o dehşet verici sarsıntı, kaledeki savunmacılar için sonun başlangıcı demekti. Ancak bu iş göründüğü kadar kolay değildi. Zira tek bir yanlış hesaplama, tünelin kale surlarının içine değil, boş bir araziye çıkmasına ya da patlamanın tüneli geri teperek kendi askerlerini yok etmesine neden olabilirdi. Lağım savaşlarının en gerilimli kısmı ise karşı lağım denilen savunma taktikleriydi. Kaleyi savunanlar, Osmanlı lağımcılarının yerin altından geldiğini fark ettiklerinde onlar da karşı tüneller kazmaya başlarlardı. İşte o an tarihin en garip ve en korkunç avı başlardı. Kaledeki savunmacılar yerin altındaki kazma seslerini duyabilmek için surların dibine içi su dolu bakır kaplar yerleştirir veya toprağa gömülü davulların üzerine bezelye taneleri koyarlardı. Eğer bezelye taneleri titrerse ya da su yüzeyi dalgalanırsa düşmanın tam altlarında olduğu anlaşılırdı. Bu noktada iki tünelin birleşmesi an meselesiydi. İki düşman tüneli karşılaştığında yeraltının zifiri karanlığında daracık tünellerde nefes nefese bir boğazlaşma yaşanırdı. Kılıçların savrulacak yer bulamadığı bu dehlizlerde hançerler, kısa baltalar ve çıplak eller konuşurdu. Bazen savunmacılar Osmanlı tüneline ulaştıklarında içeriye kızgın yağ döker, zehirli dumanlar salar ya da tüneli doğrudan suyla doldurarak lağımcıları diri diri gömerlerdi. Bu bir askerin yaşayabileceği en büyük psikolojik yıkımdı.
Yerin altında hareket edemeyeceğiniz kadar dar bir alanda düşmanın nefesini ensenizde hissetmek. Osmanlı lağımcılarının tarih sahnesinde devleştiği en önemli anlardan biri 1522 Rodos kuşatmasıdır. Şövalyelerin fethedilemez dediği ve devasa hendeklerle çevrili olan Rodos Kalesi, Osmanlı toplarına karşı inanılmaz bir direnç göstermişti. Ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın lağımcıları o sert kayalıkları adeta birer köstebek gibi oyarak kalenin altına 50'den fazla lağım döşediler. Şövalyeler yer altından gelen bu tehdidi durdurmak için Avrupa'nın en ünlü mühendislerini getirtmiş, tünelleri dinlemek için özel cihazlar kurmuşlardı. Hatta tünellerin birleştiği bazı noktalarda öyle kanlı çarpışmalar yaşandı ki tarihler bu savaşları yeraltı cehennemi olarak nitelendirir. Sonunda patlatılan devasa bir lağım, kalenin ana burçlarından birini yerle bir ederek Osmanlı ordusuna giriş yolunu açtı. Aynı başarı İstanbul fethinde de denenmiş, ancak Bizans'ın savunmacılarının sert kayalıklar ve karşı lağımlarla direnişi işi zorlaştırmıştı. Yine de lağımcılar düşman kalesinde sürekli bir korku ve uyanıklık hali yaratarak savunmacıların enerjisini ve moralini tüketmeyi başarmışlardı. Viyana kuşatmaları lağımcılık tarihinin zirve noktalarıdır. Viyana surları o kadar kalındı ki toplar sadece yüzeysel hasar verebiliyordu. Osmanlı ordusu çözümü yer altında aradı. 1683'teki meşhur kuşatmada Osmanlı lağımcıları devasa tünellerle şehrin kalbine kadar ilerlemişlerdi. Avusturya tarafı da boş durmuyor, her gece tünellerde nöbet tutan dinleyiciler görevlendiriyordu. Öyle ki bazı geceler Viyana sokaklarında yürüyen insanlar ayaklarının altından gelen kazma seslerini duyup dehşete düşüyorlardı. Bir seferinde bir fırıncı çırağının Bodrum'da ekmek hamuru yoğururken duyduğu sesler sayesinde Osmanlı lağımcılarının tam kentin bir kilisesinin altına ulaştığı fark edilmiş ve büyük bir felaket son anda önlenmişti. Bu olay bugün hala Viyana'nın yerel efsanelerinde ve dünyaca ünlü croissant, hilal şeklindeki pastaların hikayesinde yaşayan bir izdir. Osmanlı lağımcıları Viyana surlarını sarsan, o devasa patlamalarla şehrin savunmasını felç etmiş, müttefik orduları yardıma gelmeseydi, sadece yer altından yürütülen bu mühendislik savaşıyla Viyana'nın anahtarlarını padişaha teslim edecek seviyeye gelmişlerdi. Lağımcıların işi patlama ile de bitmezdi. Patlamadan hemen sonra oluşan enkaz, bir barikat görevi gördüğü için piyade saldırısından önce lağımcıların hızla o bölgeyi temizlemesi ve askerlere geçiş yolu açması gerekirdi. Bu da ateş hattının tam ortasında hiçbir koruma olmadan çalışmak demekti. Bu fedakarlık ve teknik beceri Osmanlı askeri sisteminin neden yüzyıllar boyunca rakipsiz kaldığının da bir göstergesidir. Onlar sadece savaşan değil, savaş alanını inşa eden adamlardı. Köprüler kurar, hendekler doldurur, bataklıkları kurutup ordunun geçişine uygun hale getirirlerdi. Modern ordulardaki istihkam birliklerinin atası olan bu sınıf, savaşın sadece kılıç sallamaktan ibaret olmadığını, akıl ve hesap işi olduğunu gösteren en somut kanıttı. Bir lağımcının dünyasında hata payı yoktu, ya zaferi yerin altından söküp alırsınız ya da o kazdığınız tünel size ebedi bir kabir olurdu. Bugün modern askeri akademilerde Osmanlı'nın kuşatma teknikleri ve lağım operasyonları hala birer başarı öyküsü olarak okutulmaktadır. Yüzlerce yıl önce el yordamıyla ve basit aletlerle kazılan o tünellerdeki mühendislik harikaları bugünün teknolojisiyle bile hayranlık uyandırmaktadır. Karanlıkta titreyen bir mum ışığıyla, toprağın nemini koklayarak ve düşmanın kazma sesini dinleyerek verilen o ölüm kalım savaşı, Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu oluşundaki en önemli ama en az konuşulan kahramanlık hikayelerinden biridir. Yerin altındaki bu sessiz savaşçılar, gün yüzüne çıkmasalar da kazdıkları her santimetreyle tarihin akışını değiştirmiş, en sarsılmaz kalelerin temellerini sarsmışlardır. Videomuzun başında sorduğumuz o soruyu hatırlayalım. Bir ordu, güneşin hiç doğmadığı bir savaş meydanında nasıl zafer kazanır? Osmanlı lağımcılarının nasırlı ellerinde, barut kokulu tünellerinde ve sarsılmaz azminde saklıdır. Tarihin bu gizli kalmış derinliklerinde yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Ancak Mamba Tarih kanalında geçmişin tozunu yeryüzünde değil, bazen yerin 7 kat altında aramaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde tarihin başka bir karanlık köşesini aydınlatmak üzere görüşmek dileğiyle.